Teşekkür ederim. Yani ben burada öğrenmeyi biraz kadim kültürle eşleştirerek anlatacağım. Yine bazı hadisler, bazı Allah dostlarının sözleriyle. Ama öncelikle şu önemli. İnsan beyninin büyüklüğünden ziyade sinaps sayısı önemli. Dolayısıyla bir öğrenci üniversiteye ya da liseye girdikten sonra giriş esnasındaki sinaps sayısıyla çıkış esnasındaki sinaps sayısını sayabilsek belki gerçek başarı ya da oradan aldığı şeyleri orada ölçümleyebiliriz. Mesela bir civciv acılı bir taneyi gagalıyor. Bunun acı olduğunu öğrendikten sonra hipokampüste 1000 tane yeni sinaptik bağlantı meydana geliyor. Yani beyin dinamik bir yapıya sahip. Dolayısıyla öğrenme hafıza sürecinin içerisinde bulunduğumuz sürece, sürekli okuduğumuz sürece yeni bağlantılar meydana gelecek. Ama bu bağlantıları güçlendiren bazı kimyasallar var. BDNF gibi, karnozin gibi. Bu da bizim yaşam stilimizle ilişkili bir şey. Dolayısıyla bir öğrencinin 24 saat boyunca yapması gereken bazı şeyler var. Yani sıradan bir insandan deha açığa çıkması. Mesela bizde İmam-ı Askalani diye birisi var. Taş'ın oğlu denilen bir zat. Bu zat mesela ilim öğrenmeye karar veriyor. Bir medreseye gidiyor. Okuyor. Okuduğundan bir şey anlamıyor. Bu iş bana göre değil deyip ticarete atılmaya karar veriyor. Ama abdest alırken damlalıktan damlayan bir suyun mermeri deldiğini görüyor. Ve diyor ki senin kafan bu mermerden daha taş değil diyor. Geriye dönüyor. O günün şartlarında güçlü açlık, uykusuzluk, riyazet, gözyaşı sonunda zamanın en önemli alimlerinden birisi oluyor ve ciltlerle eser yazıyor. Yani dolayısıyla beynimiz dinamik bir yapıya sahip. Neydi hocam? İmam-ı Askalani. Bu zat Bu Taş'ın hep anlatılan hikaye var ya. Tabii. Mesela o zat. Burada şunu anlıyoruz. Evet, genetik olarak gelen bir potansiyelimiz var. Ama biz bunu aktive edersek çok daha başarılı şeyler yapabiliriz. Ki bu azmin zaferini gösteren tarihte birçok büyük bilim adamları var. Bunlar da örneğin işte Einstein 15 yaşında okuldan, fizikten anlamadığı için bir dönem uzaklaştırılmış. Okuma ya da yazmada tabii işte sorunlar yaşamış. Tabii onun da farklı bir özelliğinden de bahsedeceğim. Onun beyninin farklı bir özelliği. Şimdi ben öncelikle 24 saatlik döngü içerisinde hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önerileri, hem Allah dostlarının önerileri, hem de bilimin bunlarla örtüşen taraflarından biraz bahsedeceğim. Öncelikle sabah kahvaltısını İslam çok öneriyor. İmam-ı Gazali sabahleyin öğrencilere hikmetinizi getirdiniz mi dermiş. Hikmet nedir dedikleri zaman sabah kahvaltısıdır diyor. Ama bugün bir grup bilim adamı ya da işte başka televizyon kanallarında kahvaltı yapmayın diyenler. Kahvaltı yapmayın diyenler var. Halbuki özellikle sabah saatinde belki bu onu bile geçmemesi lazım. Bir mürekkebi doldurmak gibi yani. Çünkü dile yiyecek değer değmez. SGRP diye bir madde salınıyor. Bu madde kortekste muskarnik reseptör yapımını yani asetilkolin artışını sağlıyor. Mesela Alzheimer'da ya da bazı demans türlerinde asetilkolin agonistleri hafızayı güçlendirmek için veriliyor. Yani orada da kolinler de var, yumurta da var. Mutlaka her sabah bir tane yumurta yemesi gerekir. Onun dışında zeytin, peynir, yine peynir tirozin açısından mesela matematik yeteneği. Mesela matematiği çok seven çocukların peyniri çok sevdiğini biliyoruz. Verbal hafızası çok iyi olanların yumurtayı çok yediğini biliyoruz. Sözel hafızası. Duygusal zekası fazla olanlar da mesela zeytini çok seviyorlar. Yani bizde önerilen en az 7 tane zeytin yenmesi gerekir. Zeytinde manitol var. Hem ödem giderici hem öğrenme ve hafızayı artırıcı bir yönü var. Dolayısıyla mutlaka bunların sabahleyin yenmesi gerekir. Bunun yanında mesela bir çay kaşığı bal olabilir. Balda da özellikle hipokampüsteki rejenerasyonu artırıcı bir etkisi var. Yine prolin yüksek oranda var balda. Hatta 300 mg'ın altında olursa sahte bal diyoruz. Balın öğrenme ve hafıza üzerine etkilerini de yakalamış olur. Ama bundan daha önemli olan yemek yedikten sonra bir süre masada oturmak. Yemek derken çay içecek tabii. Burada çayı atlamayalım. Çayda tein ve teofilin var. Tein ve teofilin fosfodiesteraz diye bir enzimi baskılıyor. Fosfodiesteraz da ikinci habercileri azaltıyor. Yani siklik AMP, siklik GMP. O yüzden bazı insanlar yemek yedikten sonra tansiyonları dramatik olarak düşebilir. Postprandial hipotansiyon diyoruz. Bu insülinin fosfodiesterazı çok artırarak ikinci haberciyi azaltmasından kaynaklanıyor. Belki de insanların yemekten sonra hemen çay içmek istemelerinin sebebi bu düşen tansiyonu yeniden eski haline getirmek. Tabii bu ikinci haberciler sadece tansiyon için değil. Beyinde neredeyse öğrenme süreçlerinin hepsinde siklik AMP, siklik GMP etkili. O yüzden çayın öğrenme ve hafıza üzerine mutlaka çok etkileri var. Çaydaki tanenlerin demir emilimini engellediği ile ilgili, içilmemesi gerektiği ile ilgili bir şey söyleniyor ama bir damla limon sıkılırsa limondaki sitrik asit tanenleri bağlar ve demir emilimiyle ilgili tablo ortadan uzaklaşmış olur. Ya da bunun yerine çaya çok az bir tereyağı ya da demliğin içerisine bir miktar tereyağı konulursa o da tanenleri baskılar ve demir emilimi önündeki engeli kaldırır. Tereyağının ayrı bir özelliği daha var. Sabahleyin özellikle bir çay kaşığı da olsa tereyağı yemeyi öneriyorum. Tereyağı içerisindeki izopetasin ve petasin. Damağınızda yalayın demiştiniz öğrenciyken. Evet, yani tereyağını öyle bir şey söylemişimdir. Şimdi tereyağının içinde izopetasin, petasin var. Bu direkt grelin diye bir maddenin salınımına sebep oluyor. Grelin midede
parietal hücrelerden salınan büyüme hormonunu artıran bir hormon ama apoptozisi engelliyor. Yani işte 2019'da Nobel ödülü alan Japon bilim adamı açlık ve otofaji üzerinden ödülü aldı. Dolayısıyla tereyağı aynı zamanda apoptozizi engelleyerek ömür uzunluğunu artırır. Telomer kırılımını engeller. Mesela bazı sanatçılar telomer kırılımını engellemek için binlerce dolar para verip ilaç kullanıyorlar. Halbuki onun yerine sabahları sadece tereyağı yeseler aynı şey gerçekleşebilir. Grelin aynı zamanda büyüme hormonunu artırıyor. O yüzden annelerin çocuğa iyice acıkmadıkça zorla yemek yedirmelerinin bir anlamı yok. Çünkü acıkan mide salınan grelin, artan büyüme hormonu, artan serotonin, artan melatonin. O yüzden obezite cerrahisinde grelin salan parietal hücre bölgesi alındığı için serotonin azlığına bağlı bir süre bir depresyon görülebilir. Bu da ayrı bir konu tabii ama yani sonuçta mutlaka tereyağı olmalı. Evet, tereyağı olmalı, kahvaltı yapılmalı. Bütün bunların sonucunda kahvaltıyı yaptık. Şöyle güzel bir sözü var İmam Gazali Hazretleri'nin. Sabah yemeğini yiyip hemen yürüdükleri, akşam yiyip hemen yattıkları halde insanlar nasıl ölmüyorlar ben hayretteyim diyor. Şimdi sabah yemeği dile yiyecek değer değmez SGRP salınıyor dedik. O da muskarellik reseptör yapımını kortekste, beyin korteksinde artırıyor. Ama Guyton diyor ki kaslarda aktivasyon varsa SGRP salınımı durur diyor. SGRP aynı zamanda en güçlü vazodilatatörlerden birisi. Dolayısıyla sabah kahvaltısını yaptıktan sonra 5-10 dakika masada oturacak. Hatta okula servisle gidiyorsa dizinin üzerine çanta bile koymayacak. O yüzden belki Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Evliyanın meşki dizlerindedir. Onlar kalem kullanmazlar diyor. Yani buradaki salınımı yemekten sonra biz kendimiz bile ham bir adamın futbol oynaması gibi dizlerimizden hissedebiliriz. Yani salınım bittikten sonra yürümeye başlayabilir. Ya da onu hissetmiyorsa 5-10 dakika durarak beklemesi faydalı olur. Hatta burada şu da olabilir. Salınan SGRP antihipertansif, hafif uzanırsa tansiyonu da birkaç birim düşürebilir. Belki de o yönüyle yani ben birkaç öğrencide bunu yaptım ve tansiyonlarının en az %20 düştüğünü gördüm. O yönüyle belki hayret ediyor yürürseler şöyle olur böyle olur diye. Ama biz öğrenme ve hafıza açısından bakıyoruz. Dolayısıyla 5-10 dakika masada oturup salınımın bitmesi lazım. İyi bir öğrenme ve hafıza için. Bir diğeri yani öğle yemeği yemese daha iyi olur ama yemek zorundaysa da yani gençler özellikle yani az ya da hafif yenmesi ama ben hani lise ya da üniversitedeyse kesinlikle öğle yemeği de yemesini istemem. Çünkü salınan grelinin akşam büyüme hormonu artışına sağlamasına ihtiyacımız var yani. Bir diğeri ders çalıştıktan sonra hemen yemek yemesinler. En az 20 dakika beklemeleri gerekir. Mesela adam trafik kazası geçiriyor, hastaneye geliyor. Ben buraya nereden geldim diyor. Özellikle sekonder hafızanın oluşumu protein senteziyle ilişkili. O yüzden protein sentez inhibitörleri bilginin sekondere geçişine engel oluyor. Burada da ders çalıştıktan sonra hemen yemek yerse kan akımı sindirim sistemi etrafına yöneleceği için bir de insülin salınımı fosfodiesteraz artacağı için öğrendiği bilgiler kaydedilmeden büyük bir kısmı çöpe gidebilir. Bunu denesinler. Ders çalıştıktan sonra yoğun bir dersten sonra en az bir 20 dakika yani yemek zorundaysalar yemek yemesinler daha sonra yesinler. Ders çalışırken de arada bir miktar yürümek gerek. Yani yarım saatte bir, 45 dakikada bir. Burada da mesela yürümekle salınan bazı kimyasallar var. ACTH demiştiniz. Yani bunlardan birisi adrenokortikotropik hormon ama vazopresin var. Vazopresin tersiyer hafızayı artırıyor. Dolayısıyla mesela bir hoca ders anlatırken olduğu yerde anlatsa anlatacağı şeyler aklına gelmez. Ama yürümeye başladıkça mesela hatırlaması daha kolay olur. Bir de tabii aynı zamanda yürüyerek de ders çalışılabilir. Tabii Aristo'nun talebelerine medesetüz seyyare derlermiş. Onlar bilimsel mevzuları hep yürüyerek tartışırlar. Aristo'da. Bir de yürürken dinorfin salınıyor. Dinorfin morfinden 200 kez daha güçlü bir ağrı kesici, bir opioid. O da sabrı artırıyor. Yani yeniden bir yarım saat ders çalışma isteği yakalayabilir. Yani hapishanede atılan voltanın sebebi yeniden bir yaşam arzusu yani hayat hala yaşamaya değer psikolojisini elde ettiren bir davranış yürümek. Bunun yanında irisin salınıyor hocam. İrisin. İrisin çok önemli bir molekül. Kasların toparlanmasını sağlıyor. İki sebeple salınıyor. Bir yürümek, diğeri de soğuk uyaran. Mesela Nikola Tesla sabahleyin işine giderken mutlaka buz gibi soğuk suya girermiş. Ya da Abdülhamit Han öleceği günün sabahında bile zatürre olduğu halde soğuk düşüne engel olmak istedikleri zaman kimse bundan beni engelleyemez diye o kişilere çıkışmış. İrisin dopamin salınımını artırıyor. Yani dopamin de yaşam arzusu, çalışma arzusu da hayata pozitif bakma. Tabii irisinin başka etkileri de var ama mesela yetişkinler açısından irisin yürüme ve soğuk uyaran açısından mesela bizde şeker hastalığı %16, kuzey ülkelerinde Rusya'da %6 mesela. Yani kahverengi yağ dokusu insülin rezistansının oluşmasını engelliyor. Bebeklerde kahverengi yağ dokusu büyüyünce sarı yağ dokusuna dönüştürüyor. Yani klasik olarak sarı tekrar kahverengiye dönüşmez diye uzun yıllar iddia edildi ama şimdi son yapılan şeyler irisinin sarı yağ dokusunu tekrar kahverengiye dönüştürdüğünü, dolayısıyla insülin rezistansını da bu arayla
bu vesileyle engelleyebileceği şeklinde düşünüyoruz. O yüzden de kuzey ülkelerinde, soğuk ülkelerde soğukla çok temas ettikleri için irisin altı, kahverengi yağ dokusunun daha fazla olması şeker hastalığı oranını %6'lara düşürüyor. Dolayısıyla bu bir uygulama yaşam stili mesela. Bu yönüyle de bir faydası olabilir. Yürürken bu dersleri ile ilgili kimyasallar bize yeni bir motivasyon katacak. Yani oturduktan sonra tekrar bir öğrenme süreci meydana gelecek. Yani bu hani öğle yemeği yiyip yememesine göre değişebilir. Mesela tıpta 4. sınıfta bir öğrenci bir gün yanıma geldi. Hocam dedi, ben dedi eskisi kadar iyi hatırlayamıyorum dedi. Öğlenleri yemek yemeye mi başladın dedim. Evet hocam dedi, ilk 3 sene yemek yememiştim ama 4. sınıfta stajlar, yoğunluk daha güçlü olayım diye yemek yemeye başladım dedi. Ondan sonra tabii yemek yemeye başladıktan sonra özellikle triptofan, insülinin kandan çekemediği tek amino asit, öğlenden sonra yemek yedikten sonra 1-2 saatlik bir konsantrasyon kaybı meydana gelebilir. Hani yemese daha iyi olur ama ortaokul, ilkokul, lise çağıdır. Yemesinde bir mahsur olmayabilir. Belki öğlenleyin okulda, üniversite ya da diğer şeyler 5-10 dakika hani kitabın üzerine başını koyup biraz dinlenebilirler. Fırsatı varsa öğlen uyumalarını tavsiye ederim. Çünkü öğlen uykusunda diğer uykulardan farklı olarak sadece teta dalgası var. Teta dalgası öğrenme ve hafızayla ilişkili bir dalga. Teta dalgası azdığında çocuklarda hiperaktivite meydana geliyor. Yani belki epilepsinin bile sebeplerinden birisi teta azlığı. Dolayısıyla çocuklar öğlen uyutulabilirse ya da epilepsi hastaları öğlenleyin uyurursalar semptomlar biraz daha belki gerileyebilir. Yani bunun tabii çalışılması lazım. Ben hani teorik olarak bunu söylüyorum. Tabii hadiste de bunu öneriyor. İslam ülkelerinde var. İşte İtalya'da, İspanya'da, Japonya'da öğle uykusu ikinci bir hayat sağlıyor öğlenden sonra için. Sonra akşama geldiğimiz zaman yemekle ilgili akşamleyin mutlaka yemek yenmesini öneririm. Ama bu arada öğrenme ve hafıza açısından kadim kültüre göre söylüyorum. Mesela diyor ki talebe-i ulum soğan sarımsak yemez diyor mesela. Yani özellikle sarımsağı ders çalışmaya hafta sonunda yiyebilir. Soğanı da mesela atıyorum mümkün olduğu kadar azaltarak. Yani çünkü bunu bir hafta denese aradaki öğrenme farkının ne kadar değiştiğini kendisi gözlemleyebilir. Bir de tabii mutlaka sabah kahvaltısında çay, öğlenden sonra 3-4 gibi gene çay. Çünkü aldosteron salınıyor sirkadiyen ritimde. O su tutulumunu sağlıyor. O bir konsantrasyon kaybına sebep oluyor. Yani öğlenden sonra çay içerse orada bir avantaj elde edilebilir. Kahve içecekse de 11 gibi sabahleyin içilmesi daha kahve çünkü kortizolü de artırıyor. Biraz uyanıklığı artırılabilir. Ama kahve adenozin reseptörüne bağlandığı için yani kahveyi öğlenden sonra içtiği zaman geceleyin derin uyuyamaz. Derin uykuda en önemli etken adenozin düzeyi. Yani adenozin düzeyi yüksek olanlar derin uyuyorlar. O yüzden öğlenden sonra akşama yakın yani özellikle öğrencilerin çok kahve içmelerini önermem. Akşam belki burada bir keçi sütünü önerebiliriz yatmadan önce. En az %20-%30 öğrenme ve hafızayı artırır diye düşünüyorum. Çok insanda bunu denedim ve faydalarını gördüklerini düşünüyorum. Daha sonra yatma zamanımız ne olmalı? Özellikle akşamleyin en geç 11 gibi yatmamız gerekiyor. Bir hadiste diyor ki akşamın erken uykusu ganimettir diyor mesela. Yani hava karardıktan sonra büyüme hormonu salınıyor. Büyüme hormonu triptofanı kandan çekerek serotonine, melatoninine. Serotonin de gece 1-2 gibi pik yapınca GABA dediğimiz bizi uyutan bir hormonu baskılıyor ve noradrenalin, dopamin açığa çıkıyor. Yani çocuk okuldan gelip akşam yemeğini yiyip biraz uyursa, daha sonra gece kalkıp çalışırsa çok daha verimli bir kavrama gücü elde edilebilir. Yani uykumuz 90 dakikalık paternler şeklinde gidiyor. Bunun 70 dakikası derin uyku, 20 dakikası rüyalı uyku. Rüyalı uykuda beyin kan akımı artıyor. Ama uykunun esas temel kısmı o derin uyku dediğimiz uykunun non-REM diyoruz mesela. Göz hareketlerinin olmadığı. En son non-REM 4 kısmı. O yüzden non-REM 4'te BDNF diye bir madde daha çok salınıyor. BDNF beyin driving faktör. Mesela burada bizim beynimizdeki rejenerasyonu engelleyen nogoprotein diye bir protein. Oligodendrositler tarafından salınıyor. Yani tam bir nöron filizlenmeye başlıyor. Yeni sinaptik dallar verecek. Orada nogoprotein birden o rejenerasyonu engelliyor.